Balkon bahçeciliğinden herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balkon bahçesi şekillenmeye başladı arkadaşlar. Bahçe bayağı büyümeye başladı. Şöyle size göstereyim. Biberlerimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bugün bir budama yapacağız biberlerimize. Buna biraz başladım da hemen videoyu çekeyim dedim arkadaşlar. Şu gördüğünüz dipteki birkaç tane yaprağı kestik arkadaşlar. Sonra şuradan şekillenmeye başladı. Çatallanacak arkadaşlar. Buna müdahale etmiyoruz. Bir 5-6 tane biberimize müdahale etmeyeceğiz. Bir 5 tane biberimiz var. Onlara da tepe vurumunu yapacağım. Geçenlerde 2 tanesine tepesini almıştım. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel dallanmaya başladı arkadaşlar. Yandan soldan dal vermeye başladı. Bu esnada da bu yıl yaptığımız bu budamanın aradaki farkını görmeye çalışacağız arkadaşlar. 5 tane biberimizin şöyle tepesini alacağız. 5 tane biberimizin de tepesine dokunmayacağız. Aradaki farkı birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bir nevi deney yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya kadar olan yapraklarını aldım. Filiz de bırakmadım buradan. Bundan sonra çatallansın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Büyüsün. Arkadaşlar şunu alıp şuraya koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şuna geldik. Biraz yana yattı çünkü bayağı şey yaptı. Bunun dibine biraz toprak atmam lazım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle budamam lazım. Şöyle 2-3 yaprağını almam lazım. Şöyle gördüğünüz gibi bunu budadıktan sonra bu şekillenecek. Yani daha güzel verimi kendini toparlayacak arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde bu tarafa doğru kaydırıyorum. Ve gördüğünüz gibi budamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yeter. Bu kadar. Budamamız yeter arkadaşlar. Zaten aynı seviye geldi. Bundan sonrası şekillendiği zaman şu büyük yapraklarını da alacağız ki külleme, hastalanma yakalanmasın arkadaşlar. O baya bize sıkıntı yapıyor. Sanki başında şey de var. Kırmızı örümcek hastalığı da başladı sanki. Buna bir güzel bitki yağlarından güzel bir sprey yapacağım. Onu sıkacağım biberlerin başlarına. Öyle bir müdahale edeceğiz arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şununla başlıyoruz budamasına. Şöyle yavaş yavaş. Şöyle yeter. Birkaç tane aldık. Bu böyle yattı. Hiç müdahale etmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir güzel bakacağız arkadaşlar. Çapasını falan yapacağız. Ben bir ara şey getirecektim de. Bu neydi ismi? Saman. Samanı ekleyeceğiz. Şuraya kadar arkadaşlar. Bu ona güzel bir maşlama yapacak ki su tutmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu kadar basit yani budaması arkadaşlar. Sadece yapraklarını alıyoruz. Bütün güç artık şuradan dallanıp büyüyecek arkadaşlar. Ondan sonra böyle budam. Arkadaşlar bu biberimizin de şöyle birkaç yaprağı var. Onu alacağız. Yanlış bilmiyorsam bunu biraz eğilmişti arkadaşlar. Üstüne suladığım zaman buz şişesi devrildi. Biraz yattı, kırıldı sanki. Üstüne biraz toprak çektikten sonra bakın toparladı kendini, büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir yaprağını daha aldım. Bu birkaç gün içerisinde kendini toparlayacak zaten. Gördüğünüz gibi biraz toparladıktan sonra bunun da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da güzel bir biberimiz. Şu anda güzel bir yaprak budamasını yapıyorum. Şuradan bir filizleme muhabbeti var arkadaşlar. Şu filizlerini de alıyorum. Hiç fazla büyümesine engel oluyorum. Bakın tepe vurumunu nasıl yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kıvırıyorum. Şuradan şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle kıvırıyorum. Şuradan tak diye alıyorum arkadaşlar. Bunu almamın nedeni arkadaşlar daha önce de açıkladım. Yine açıklayacağım arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gözler var. Bakın tam parmağımın ucunda. Gördüğünüz gibi şöyle odaklayabilirse şöyle bakın şu parmak ucundaki makasın ucundaki gözler patlayacak ve çatallanıp büyüyecek arkadaşlar bu biberler ve daha verime yatacak arkadaşlar. Bunu hem aynı bu şekilde gözlemleyeceğiz ve bunu budamadan yani bu tepesini almadan olan versiyonunu deneyeceğiz sizinle ve daha güzel
verim aldığımızı göreceğiz arkadaşlar. Bu biraz videoları arada bir duraklatıyorum arkadaşlar. Durduruyorum ki size daha iyi görüntü sağlamak için arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bayağı büyüdü. Şöyle bir budama şeklini göstereceğim size. Tak bitti. Şuradan bir tane daha aldık. Bitti. Şuradan bir şey yapacağız. Geçenlerde bunları bakın şöyle budadık arkadaşlar, fesleğenleri. Bayağı büyümüştü. Biberleri geçti arkadaşlar. Biberlere rekabet etmesin diye. Haddini bilsin yani. Bu kardeş bitki. Burada böceklenme olmasın diye ektik. Ama işte kırmızı örümcek buna dadandı. Öyle görünüyor. Buna bitkisel bir ilaç yapacağım. Spreyle vuracağım. Bakacağız artık. Faydasını görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Ama kimyasallardan, pestisitlerden uzak duruyoruz elimizden geldikçe arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bunun da tepesini alacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle tık aldım. Bakın. Bu da birkaç gün içerisinde şekillenecek. Şu dallar gibi büyüyecek arkadaşlar. Bakın bu da bayağı büyüdü. Bakın birkaç tane 5-6 tane dal büyüdü arkadaşlar. Çok güzel bir gelişme gösterdi. Bunlar da birkaç gün içerisinde kendini bu şekilde büyütecek arkadaşlar. Şimdi geldik geçen sefer budamadığımız biberlerin daha doğrusu tepesine aldığımız biberlerin tekrar budamasına geldik arkadaşlar. Şu kök kısmındakini temizliğini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki dalı görüyor musunuz? Ne kadar büyüdü. Bak şu kadar bir büyüme gösterdi arkadaşlar. Bu çok güzel bir gelişme gösterdi. Bunlara hiç karışmıyoruz arkadaşlar. Bunları bırakıyoruz. Kendi haliyle büyüyor. Ondan sonra eğer gerekirse şu büyük yaprakları bakın şu büyük yaprakları ana yaprakları almamız gerekiyor ki külleme hastalığına erken yakalanmasın ve hasta olmasınlar diye. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir budama yaptık arkadaşlar geçen sefer. Bakın şöyle çatallandı bu da bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz ne kadar çatallandı? Güzel bir çatallanma oldu arkadaşlar. Bunu daha güzel ilerliyor zaten. Gördüğünüz gibi büyüyecek bu. Daha güzel bir şekle bürünecek gördüğünüz gibi. Bakacağız arkadaşlar işte. Ondan sonra büyüyecekler. Bu galiba bu gece sulayacağım arkadaşlar. Aynen bu gece bunları sulayacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı susadılar. Bir de yaz olduğu için bayağı su istiyorlar. Çok sıcak dışarısı arkadaşlar. Bir de camın önünde kapalı alanda bir nevi seyir etkisi yapıyor burası. Bakacağız arkadaşlar işte. Yavaş yavaş suluyoruz. Buzlu sulama yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar biz daha iyi verim almak için. Çünkü normal sulama yaptığımız zaman geçenlerde bir videosunu çekip attım zaten. Diğer videolarımı izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Sulama ile ilgili ayrı bir video yaptım. Ayrıntılı olarak bakmak isterseniz orada ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle alıyorum burada. Diğerlerinin yanına koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bunları diziyoruz. Ondan sonra şuraya geliyoruz arkadaşlar. Diğerlerimizi alıyoruz. Şöyle. Bu çatallanma yaptı. Buna nasıl bir budama yapacağız? Bakalım. Bunda da biraz oynama var. Ne yapacağız? Mecburen bunu şöyle dip kısmını temizleyeceğiz. Bütün bitkilerimizde, balkonda, bu saksılarda yetiştirdiğimiz bitkilerimizin hepsinde şu seviyeye kadar herhangi bir dal, bir yaprak bırakmıyoruz. Çünkü bunlara marşlama yapacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle en yakın zamanda. Bakın arkadaşlar çok güzel bir şekilde bunları böyle temizliyorum arkadaşlar. Böyle aldım. Bunun tepesini vurmayacağım. Bunun tepesi güzel arkadaşlar. Bakın şöyle. Şunu fazla yıprattım. İnşallah buradan şey yapmaz. Ama kendini toparlar. O sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yani budama yaptığınız zaman da dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Fazla bitkiye zarar vermemek lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunları böyle gördüğünüz gibi bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi domateslere gelmeden önce bu bizim eski biberimizi göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdü. Bakın şu iki dal yeni çıktı arkadaşlar. Ya resmen ben aldım başımı gidiyorum diyor. Bakıyorum arkadaşlar büyük yaprak ya da böyle gölgeleme yapılacak yaprak var mı diye. Var arkadaşlar. Şöyle içten gözüme çarpanları arkadaşlar ben kesiyorum arkadaşlar.
İşin doğrusu bu yani. Yapacak da bir şey yok. Bakıyorum gözüme çarpan fazla yaprakları varsa hemen buduyorum arkadaşlar. Çünkü eğer ben bunları budamasam küllemeye maruz kalacaklar ve bitkimiz hastalanacak arkadaşlar. Bunları böyle kestiğim zaman zaten bu direkt şey yapacak. Şunu şurada alayım. Fazla damlamaya gerek yok. Şöyle. Bakın şu kadar bodur bir dal çıktı ve bayağı manyaklaştılar yani. Şöyle. Bir de size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın üstünde biberleri var. Ayrıyetten bütün çıkan dallarda bakın. Görüyorsunuz mu? Bakın. Çiçeklenme emaresi var. Yani filizleniyor bak. Üstünde çiçeği var. Biberi var. Yani her türlü güzel bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Bakın. Sonra bakın arkadaşlar. Büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Bunu yine eski yerine çekiyorum arkadaşlar. Şöyle zaten şöyle bırakıyorum. Bakın güneşe doğru çeviriyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar domateslerimize. Bunun dibinde 2 tane yabancı ot çıktı. Şunları alıyoruz. Şunu alıyoruz. Bunun fesleğenini de kestim çünkü bu da bayağı şey yaptı. Ne derler ona? Bakın arkadaşlar şöyle domatesler sanki böyle büyüyecek gibi. Bakın şurada görüyorsunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Ha, şöyle odaklandı. Bakın şu arkadaşlar bakın şu ucunda bir tane çıktı. Yavaş yavaş büyüyorlar arkadaşlar. Şimdi buna biraz bir budama yapacağız çünkü yapmamız gerekiyor. Motor da olursa şu iç yapraklarından hiç haz etmiyorum arkadaşlar. Çünkü bunun içinde bir yaprak kaldı mı hemen hastalanıyor arkadaşlar. Ondan dolayı buluyoruz arkadaşlar. Bu seviyeye kadar ne yaptık? Budadık. Bu aslında son budamamız da diyebiliriz bu şey için. Ancak ara sıra şu içe doğru giren yapraklar oldu mu onu biz çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Belki şunu ilerleyen zamanlarda keserim arkadaşlar. Şöyle sağ tarafa alıyorum. Ondan sonra ya Allah. Şimdi buna geldik. Ya bu manyak bir şey oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi aldık makasımızı. Bakın bir dal burada. Bir salkım burada. Bir salkım burada. Şuradan filiz verdi. Yani buradan filiz verecek. Bu salkımı full çalıştıracak yani. Nereden bakarsan 5-10 tane domates var bu şeyin üstünde. Daha çiçek açmadı ama domatese dönecek arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu dalını kestim. Şu dalını kestim. Şu dalını kestim. Bitti. Bunun budaması bu şekilde. Nasip olursa şunları da şöyle bakın. Bakın görüyorsun. Geçen sefer budadığım dalları hemen dokunduğum zaman tak kırılıyor. Ben bunu şimdi kırmaya çalışsam ana bitkiye zarar veririm. Ama bunların ucunu kestim diye bu bitki şu birleşim yerinden yani şu noktadan sistemi kapatıyor. Yani bu gözde çalışma olmaz. Yani bu yaprak sapında çalışma olmadığı için kapatıyor. Yani bunun artık seninle işim yok diyor. Kendisi devre dışı bırakıyor. Bakın bunu şey yapıyorum, yapmıyor. Daha bunu düşürmemiş arkadaşlar. İleri bakın şunları hepsini temizliyorum. Önümüzdeki günlerde şuraya kadar bir malç yapacağım. Yani şuraya kadar bir malç yapacağım arkadaşlar. Ve bırakacağım arkadaşlar. Daha iyi hem sulansın hem de daha iyi olsunlar diye arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben size şu bitkimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu bitki çok güzel bir bitki. Çok yani ben öleceğini zannettim ama ölmedi arkadaşlar. Çok güzel de gelişme gösterdi. Gelişme göstereceğini zaten ben tahmin ediyordum. Bundan fazla bir yaprak almayı düşünmüyorum şu anda. 1-2 tane alsam yeter. Diğer kalan dallar kalsın. Çünkü gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Fotosentez yapması lazım. Bakın ana dalı nasıl büyüyor. Büyüyecek ve bu da aynı şekilde onlar gibi çiçek açacak arkadaşlar. Eskilerini alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve aldım diğerini. Bakın arkadaşlar. Bu da aynı şekilde büyüme gösterdi arkadaşlar. Bakın şurada bir sürü çiçeklenme var arkadaşlar. Çiçek açacak ve daha güzel şekillenecek. Buna da bir budama yapacağız arkadaşlar. Bakın. Tak. Tak. 2 yaprak aldık. Üçüncüsünü almıyoruz arkadaşlar. Çünkü fazla aldığımız zaman hiç olmazsa 2-3 tane kalsın. Bakın arkadaşlar şu kapıları görüyorsunuz. Geçen sefer yaptığım budamadan kalan bu bitki ana şeyinden çıkartıyor arkadaşlar. Bundan sonra böyle düşürüyor arkadaşlar. Biz karışmıyoruz artık 3 tane şeyini bırakıyoruz arkadaşlar. Budama yaptığımız zaman zaten kendini toparlayacak arkadaşlar. Ondan sonra bu bitkimize geldik.
Bakın bunda da aynı şekilde. Şöyle göstereyim bakın. Kestim, yapraklar daha yaş kurumadı ama ne yaptı? Bakın arkadaşlar. Bitirdi. Yani bu ihtiyacı olan bir budama arkadaşlar. Fuzuli bir budama değil. Bakayım. 1, 2, 3. Muhakkak bırakmam lazım ki kendini toparlasın. Yine gerekirse yine bir budama yaparım ilerleyen zamanlarda. Ama şu an için budaması yeterli arkadaşlar. Bakın bunda da aynı şekilde çiçeklenme var arkadaşlar. Bu bodur çeriler benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü gördüğünüz gibi muazzam bir tutum şeyi var. Yani çok güzel çiçek açıyor ve tutuyor yani. Bana mısın demiyor. Her türlü tutuyor arkadaşlar. Ondan sonra sıra geldi diğerine arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bakın ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane salkım ya. Bacı. Ne kadar ya? Bakın bir karış bile yok ha. Bakın. İyi bakın arkadaşlar. Bir karış bile yok yani. Bu kadar güzel bir çeri ne kadar güzel bir gelişimi gösterdi arkadaşlar. Ondan sonra şunun bir de budamasını yapıyorum yine tekrardan. Şöyle tak tak. Yeter. Bakın şu çatala kadar budadık. Tamam. Buraya kadar şey yapacağız. Büyük ihtimalle bunu da artık budama yapmayacağım arkadaşlar. Gelişmesini birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sıradakini alalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Bu hangi çerimiz? Bu benim en çok sevdiğim fidem arkadaşlar. Yani bir düşünün. Şu kadar bir boyu vardı. Hemen çiçeklenmeye gitti. O çiçek açtı. Şöyle böyle çiçeklenmeye gitti. Ben kestim. Sen bir boylan bir büyü dedim. Arkadaşlar. Bakın kendini toparladı artık. Bakın şöyle tık tık yapıyorum. Koparıyorum. Bakın şurada çiçek açmıştı. Bakın arkadaşlar. Şöyle çiçek açmıştı. Kestim. Bakın ne kadar. Ondan sonra ne kadar büyüdü. Şeyini kestim arkadaşlar. Şöyle bir tane daha keseyim. Tak. Şunu da keseyim. 1, 2, 3, 4. Yeter. Bunun yaprağı buna göre yeter. Ama bu çok güzel, verimli bir şey. Bitkimiz arkadaşlar. Bayağı da büyüdü. Bakın arkadaşlar. Çiçeğini görüyor musunuz? Ya bu tutar. Bu her türlü tutar. Üzüm salkımı bir şey tutar. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kestiğim dal. Tak. Bitti yani. Kendisi çıkartıyor. Beni budatıyor bir resmen. Arkadaşlar elinizden geldikçe böyle toprağa yakın bitkileri domateslerin yapraklarını çıkartın ki toprağa temas edip hastalanmasınlar. Nemden hastalanmasınlar arkadaşlar. Bir de şöyle saksının içerisinde bir misafirimiz var arkadaşlar. Bak semizotu. Semizotu büyümeye başladı arkadaşlar. Çıktı. Ben hiç karışmayacağım. Şunu etrafına biraz daha toparlayacağım. Kendi gelişsin. Başlama yaptığın zaman da koparmayacağım arkadaşlar. Bu içinde hayatını idame ettirsin arkadaşlar. Çok güzel bir gelişme gösterdi arkadaşlar. O da büyüyecek. Ondan da faydalanacağız arkadaşlar. Yani. O kadar basit. Ondan sonra sıradaki bitkimizi alıyoruz. Domatesimizi. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Ondan sonra budamamıza başlayalım. Şöyle bir buduyoruz. 2 buduyoruz. Şöyle üçünde budayı bırakıyoruz. 1, 2, 3 tane dal bıraktık. Ama bu da çiçeklendi ya. Şu kadar bakın. Şöyle. Bir karış ya. Bir karış. Domates çiçek açıp verime yatıyor arkadaşlar. Bu çok verimli bir çeşit. Bu çeşidi ekmemin nedeni bu. Küçük olmasına rağmen hemen verime yatıyor arkadaşlar. Ben buradan ürün alıyorum yani. Ben sırf yeşillik olsun diye değil. Bir ürün almak için ve gelişimini gözlemlemek için ekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gelişme gösterdi arkadaşlar. Aldığınız tohuma da dikkat edin arkadaşlar. Böyle gelişen. Ben daha önce çok da domates ektim ama bir bakıyorsunuz sırık gibi oluyor ama çiçek tutuyor, çiçek tutmuyor. Hibrit çünkü. Hibritin yavrusu yani diyelim. Ondan bir türlü verim alamazsınız yani. İsteseniz de alamazsınız. Bundan dolayı hiç şey yapmayın arkadaşlar. Aldığınız zaman balkon bahçeciliği için en uygun domates çeşidi budur arkadaşlar. Bakın 6 litrelik saksının içinde geldiği hale bakın arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde bu şekillenecek arkadaşlar. Domateslerini de birlikte göreceğiz. Allah'ın izniyle birlikte.
Size o zaman da video çekeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Çok güzel bir verime yatacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu balkon bahçeciliğini çok geniş mecralara iletmemiz lazım. Çünkü herkes bakmak istiyor ama bir ilham lazım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun.